bütün ümmetlere Allahü Teala bütün kavimlere peygamber gönderdi. Peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz buyurdu ayet-i kerimede. Bu ne demektir? Küçük gruplardan bazılarına peygamber göndermediği küçük gruplar var. Bunlara azap olacak mı? Hayır. Teklif yok ise, onlara tanıtan bir peygamber yok ise bu kavimlere azap olmayacaktır. Her zaman sorulan bir sualdir. Davette tanışmamış, İslam hakkında hiçbir haber, hiçbir tebliğ almamış bir adam öldüğünde bu adamın durumu ne olur? Ehli sünnette iki tane hüküm vardır. Birisi Eş'ari grubudur. Eş'ari grubu zikrettiğim ayet-i kerimeyi delil olarak söyler. Peygamber göndermediğim hiçbir kavme azap etmem dediği için bu adamlar toprak olur der. Maturidi grubu yani Hanefiler ve Malikiler, Eş'ariler, Hanbeliler ve Şafiilerdir. Maturidiler, Hanefiler ve Malikilerdir. Ehl-i sünnetin iki ana omurgasıdır. Maturidiler ne der? Onlar da şöyle derler. Bir adama Allahü Teala akıl verdiyse, kârını ve zararını hesap edebiliyorsa, bu adam Allah'ın bir olduğunu sadece aklıyla, yaratıcısının bir olduğunu, bir Rab olduğunu, bütün bu kainatı yaratan bir zat olduğunu bilebilir. Sadece aklıyla. Sadece aklıyla bunu bilmesi ve Allah'a iman etmesi bile, ona bir şeyi ortak koşmaması bile kurtulması için yeterlidir derler. İslam'ın hiçbir hükmünü yerine getirmese bile. Çünkü davet almamış, bilmiyor, peygamberle tanışmamış. Sadece bildiği tek bir şey var. Bütün bu kainat tesadüf eseri oluşamaz. Muhakkak bunu bir ilah yaratmıştır, bir yaratıcı yaratmıştır. Kardeşler be, bir minibüs şoförü muhabbeti yapayım size. Allah rızası için. Bak sıkışın biraz daha kardeşim be. Kapıda bir sürü insan kalmış. Gelebildiğiniz kadar gelin kardeşim bu tarafa doğru. Yasin kardeş gel biraz daha yaklaş. Bunu oraya koymanızı söylemiştim. Köşeye almanız lazımdı bunu. Yanlış yapıyorsunuz. Gelebildiğiniz kadar gelin kardeşim. Yani hiçbir peygamberin tebliğini işitmemiş olanlar, bunlara fıkıhta fetret ehli denir. Fetret ehli, hiçbir peygamberle muhatap olmamış, İslam'a davetini duymamış adam. Maturidiler neden sadece aklın yeterli olduğunu söyler? İbrahim Aleyhisselam'ı anlatan ayetler sebebiyle söyler. İbrahim Aleyhisselam'a daha peygamberlik gelmediği anda biliyorsunuz, tepelerde, yüksek tepelerde otururdu ve aya bakardı. Derdi ki, benim Rabbim bu olabilir mi? Bunları bize Kur'an ayetleri anlatır. Ama ay söner, güneş çıkar. Güneş çıktığı zaman küçük olan ışık söner. Yıldızlar küçük ışıklardır. En büyük ışık çıktığı zaman onlar sönüyor mu? Sönüyor, gidiyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? قَالَ لَا اُحِبُّ الْآفِلِينَ Ben batıp giden şeyleri sevmem. Ay benim ilahım olamaz. Bir ilah var, bir yaratıcı var. Müthiş bir resim var çünkü önümde. Bunu birisi yaptı. Ay olabilir mi? Olamaz. Çünkü batıp gitti. Benim ilahım öyle bir ilah olmalı ki bakın bunu sadece daha vahiy almamış. Peygamberlik tevdi edilmemiş. Bunu sadece düşünerek buluyor. Benim ilahım öyle bir ilah olmalı ki her an iş başında olmalı. Hiçbir şey onu gölgeleyememeli. Onu batıramamalı. Güneş çıkıyor sabah. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya bütün alemi aydınlatan bir güneş var önümde. Acaba benim ilahım bu güneş olabilir mi? Sonra ne oluyor? Gece bir daha geliyor. Güneş dünyanın diğer tarafına gidince gece bir daha gelince diyor ki ben batıp giden şeyleri sevmem. Güneş de benim ilahım olamaz. En sonunda idrak ediyor ki bir yaratıcı var. Gücü, iradesi bütün iradelerin üstünde aşkın bir zat var. Ben bu zata iman ettim diyor. Daha peygamberlik gelmeden sadece aklıyla yaratıcının tek olduğunu biliyor ve ona iman ediyor. Bakın bu İbrahim Aleyhisselam'dır. Hanefi ve Maliki mezhebinde yani Maturidi akidesinde olanlar sırf bu ayet-i kerimelere dayanarak derler ki sadece akıl tebliğ almasa bile Allah'ı bulmak için, tek olduğunu idrak etmek için yeterlidir derler. Ve fetret ehli olsa bile, peygamber ulaşmasa bile muhakkak bunların Allah'ın bir olduğunu idrak etmesi, iman etmesi gerektiğini söylerler. Hiçbir şeyi ona ortak koşmaması gerektiğini söylerler. Hanefi, Maturidi akidesinde olanlar. Bir de doğuştan itibaren zihin özürlü olanlar vardır. Bunların hesabı nasıl olacaktır? Adam doğmuş fakat aklı yok. Allahü Teala bazen böyle 1000 kişide bir kişiye aklını vermez. 999 kişiyi akıllı yaratır. Akıllı bir şekilde yaratır. Bütün azaları yerindedir. 1000 kişiden bir kişinin gözlerini alır. Bazısının elleri çalışmaz. Bazısının bacakları çalışmaz.
Bazısının aklı çalışmaz. Her mahallede böyle rahatsız olan, özürlü olan insanlar vardır. Bu bütün diğer sağlıklı kullara ibret olsun için Allahü Teala'nın ona ve ailesine verdiği bir sınavdır. Onlar bu verilen ağır sınava sabırla, güzel bir sabırla, sabır cemil ile karşılık verirlerse mükafatı diğer Müslümanlardan çok daha fazla olacaktır ebedi olan alemde. Bu adamların durumu nedir? Allah'ın akıl vermediği kimselerin durumu. Bu adamların durumu Araf'tır. Cennet ve cehennemin ortasında Allahü Teala Araf suresinde Araf'ı anlatır. İkisinin ortasında bir yer. Bu zihinsel özürlü insanlar iman edemedikleri için, tekliften haberdar olmadıkları için, anlayamadıkları için, çünkü zihin yok, beyin yok, Araf'ta tutulurlar. Bir süre Araf'ta kaldıktan sonra cehennem ehline bakarlar. Allah'a şükürler olsun biz onlardan değiliz derler. Ve bulundukları yeri beğenirler, severler. Cennet ehline bakarlar ve şöyle derler: selam olsun size. İyi eğlenin cennette. Bu Kur'an ayetidir. Selam olsun size ey cennet ehli derler. Bu selamdan sonra Allahü Teala ne yapar? Allah'ımız onları da alır ve cennete koyar. Orada tutmaz. Çünkü İmam Gazali'nin görüşüdür bu. Çünkü cennet ve cehennemden başka, mahşerden sonra cennet ve cehennemden başka üçüncü bir durak yoktur. İki durak arası bir durak yoktur. Dolayısıyla Araf kısa bir müddettir. Onlar kısa bir müddet orada dururlar. Ondan sonra Allahü Teala alır, bu zihinsel engelli insanları da cennetine koyar. Bu Allah'ın zenginliğine daha yakışan bir görüştür. Yine ehli sünnetteki başka bir görüşte onlar da toprak olurlar. Allahü Teala onları yok eder, hesaba çekmez ve yok eder diye bir görüş vardır. Fakat Allahu alem, doğrusunu, en doğrusunu Allah bilir. İmam Gazali'nin görüşü bana çok daha yakın geliyor, çok daha güzel geliyor. Allah'ın zenginliğine daha fazla uygun olduğu için. İşte peygamberlerin vazifesi bu durumları bize bildirmek, bize aktarmak, Allah'ın yarattığı meseleleri bize bildirmek ve yaşamamızı istemek, örnek teşkil etmektir. Ayetin girişi böyle.